öksürüğü anında keser. 3 doğal antibiyotik şurup tarifiyle geliyorum. Eğer kuru öksürüğünüz varsa, eğer grip oldunuz olacaksınız ama hemen iyileşmek istiyorsanız, balgam varsa onu sökmek istiyorsanız, hadi bu 3 güzel doğal tarifi deneyin. Birinci tarifle başlıyorum. Bir tane orta boy soğanın kabuğunu soyuyorum. Sonra bu soğanı parçalayacağım. Şöyle iri iri doğrayacağım. Neden soğan kullanıyoruz? Soğan öksürüğünüzü kesmede en etkili doğal ürünlerden birisi. Soğuk algınlığına, grip, astım ve bronşit hastalıklarına çok faydalı ve inanılmaz nefes yollarını açıyor. Hani böyle soğanla ilgili bir tarif yaparken sadece soğanı bile odada bıraktığınızda nefesinizin açıldığını göreceksiniz. Ufak çocuğunuz, bebeğiniz var. Odaya soğanı soyup bırakın, etki anını göreceksiniz. Biliyorum kötü kokuyor ama hastalıklardan doğal yollarda kurtaracaksa bizi, bence kesinlikle denemeye değer. İçerisinde şistetin maddesi balgam sökmeye de oldukça etkili. Soğanı soyduk, doğradık ve bunu cezvemize, tavamıza aktarıyoruz. Üzerine bir bardak oda sıcaklığında su ilave ediyorum. Böyle büyük bir bardak kullanıyorum ben. Çünkü soğan iriydi. Eğer daha küçük bir soğan kullanırsanız su ölçüsünü azaltırsınız. Şimdi bunu ateşe götürelim. 5 dakika soğanın bize öz suyunu vermesini sağlayalım. O arada küçük bir kaza oldu. Böyle biraz taştı. 5 dakika sonra ocağın altını kapatalım. Böyle üzerine biraz köpük olduğunda tamamdır. Soğan mis gibi suyunu verdi. Kötü kokuyor demiştim. Kapağını kapattım. Bunu demlenmeye bırakıyorum. İlk sıcağı geçtikten sonra süzüyorum. Sıcakken içerisine çünkü bal ilavesi yapmak istemiyorum. Çok kaynar haldeyken balık kaynatmıyoruz. Ama pişirdiğimiz, ılıttığımız ürünlerin içerisine ekleyebiliyoruz. Bakın bu kalan posayla da başka bir çalışma yapabilirsiniz. Eğer elinizde ayağınızda iltihaplı bir doku varsa orada kullanabilirsiniz. Şimdi bal geldi. Şöyle doğal güzel bir bal varsa ne mutlu. Ben kesinlikle böyle tariflerde doğal güzel ballardan kullanıyorum mutlaka. Bir tatlı kaşığı da bal ilavesi yaptım. Soğan suyunun içerisinde balı çözdürüyorum şimdi. Bu arada kokusunu fazla eleştirdik ama tadı gerçekten kötü değil. Ben içiyorum. Sevdiklerime de içiriyorum. Çocuklar da bunu içebilir. Tabii ki 1 yaşın altındaki çocuklara bal vermediğimiz için kullanılması önerilmiyor. Herhangi bir hastalığınız, kronik bir rahatsızlığınız varsa lütfen bu tarz tariflerde doktorunuza mutlaka danışın. Ama çok doğal ürünlerde yan etkisi ilaçlardan çok daha az olacak. Çok güzel bir tarif yaptık. Bu tamam. Bunu içiyoruz. İkinci tarif. Limon geldi. Hadi şöyle bana daha az uğraştıracak, şöyle hemen yapabileceğim, şıp diye öksürüğümü kesecek bir şey söyle diyorsanız. Bir tane limonu alın. Kabuğunu yıkayın. Kurulayın. Sonra bize sadece bir dilim limon gerekecek arkadaşlar. Bir dilim limonu çıkartacağız. Üzerine sadece 2 küçük ekleme yapacağım ve her evde olan 2 küçük ekleme ile afiyetle yiyeceğim. Bak bunun tadı da çok süper. Hem afiyetle yiyeceğim hem şıp diye kesecek öksürüğü. Deneyin. Ben denedim. Çok fayda gördüm. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Tuz. Şöyle çay kaşığının ucuyla tuz kullanıyoruz. Tabii ki tansiyon hastasıysanız, şeker hastasıysanız kullandığınız ürünlere lütfen dikkat edin. Karabiber. Ben özellikle tane karabiber alıp onu çekiyorum. Çok daha içime siniyor. Bu şekilde çok daha güvenerek, severek kullanıyorum. Gene çay kaşığının ucuyla karabiber kullanıyorum. Ve limon, tuz, karabiber tarifim birkaç dakika içerisinde hazır oldu. Özellikle karabiber antibakteriyel özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı bizi koruyor. Soğuk algınlığına iyi geliyor. Öksürükten kurtarıyor. Ve bir güzel yiyoruz. Ben hemen bunun bir parçasını ısırdım bile. Gerçekten tadı çok güzel. Ve üçüncü
tarifimiz gelsin. Hadi. Bu sefer sarımsak kullanacağız. Bakın kullandığımız tüm ürünler doğal. Antibakteriyel, antiinflamatuar özellikleri sayesinde vücudumuza direnç kazandırıyoruz. Bizi gripten, hastalıktan korusun istiyoruz. Hem de şu böyle bir türlü gitmek bilmeyen kuru öksürük var ya, bizi rahatsız eden, özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip, soğuk algınlığı sonrasında ve sırasında ortaya çıkan o rahatsız edici, boğazımızı gıcıklayan o gıcık öksürük var ya, o gitsin istiyoruz. Sarımsak buna inanılmaz etkili. Balgam sökülsün, ciğerlerimiz şöyle güzel nefesler alsın istiyoruz ya. Sarımsak çok etkili. Şöyle 2-3 diş sarımsağın kabuğunu soydum. Şimdi bunu suya ilave ediyorum ama su kaynar olacak arkadaşlar. Kaynamış suyun üzerine sarımsakları şöyle iri iri doğruyorum. Daha doğrarken bile gene kokuyu sardı. Ama nefesinizi de anında açtığını göreceksiniz. Evet, sarımsakları sıcak kaynamış suyun içerisine ekledim. Şimdi bunun üzerine tarçın ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle çubuk tarçın kullanacaksanız yarım tanesi yeterli olacak. Kırın, yarım tane çubuk tarçını sarımsak suyunun üzerine ilave edin. Bu yarısını da daha sonra kullanabilirsiniz. Ve bu iki malzemeli kaynar su tarifini bir karıştırın. Demlenmeye bırakıyoruz şimdi. Kapağını kapatın. Şöyle bir 5-10 dakika bekletin. Tarçın ve sarımsak suyunu, özünü salsın ve bunu afiyetle tüketelim. Eğer çubuk tarçınınız yoksa toz tarçın da kullanabilirsiniz. Dilerseniz süzgeç yardımıyla hemen alın. Aynı bardağı kullanmak istiyorum, bana daha fazlayı çıkartma diyorsanız içerisinden sarımsakları ve çubuk tarçınınızı çıkartın. Tarçın benim çok severek ve fayda görerek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Antioksidan içeriği yüksek, enfeksiyonlara karşı bizi koruyor. Diyabet hastalığına önemli ölçüde katkı sunuyor. Özellikle kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu kadar güzel faydaları varken tarçını kullanın. Bakın içinden çıkarttım ya o yarım çubuk tarçını. Bunu diğer gün tekrar kullanabilirsiniz. Tek seferde kullanıp atmayın. Tabii sarımsakları atın çöpe ama tarçını tekrar kullanabilirsiniz. Hemen ben tadıyorum. 3 tarifte içilebilir kıvamda. Eğer siz de öksürük probleminizi çok hızlı bir şekilde doğal yollarda, antibiyotik kullanmadan böyle doğal çarelerle gidermek istiyorsanız hemen deniyorsunuz. 3 doğal tariften birini umarım kullanır. Diliyorum ki hasta değilsinizdir ama şifa bulursunuz. Bay bay.